Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Geç kalmış bir video ile atölyemizdeyiz. Buna benzer video istekleri çok geliyordu. Gerek canlı yayınlarda gerek video yorumlarına çok sayıda yorumlar geliyordu ama her nedense bir fırsatını bulup bu videoyu çekememiştim. Şimdi zaman zaman soruyorsunuz, eski bir telefonum var, içerisinde rehber bilgilerim var, resimlerim var vesaire vesaire ama bataryası bitmiş, bataryasını da piyasada bulamıyorum. Aynı benim bulamadığım gibi. Şimdi böyle bir telefonu nasıl çalıştıracağız veya böyle bir telefonu nasıl çalıştıracağız? Başka pille çalıştırabilir miyiz? Dışarıdan herhangi bir voltaj vererek çalıştırabilir miyiz? 5 volt 1 ile 2 amperlik bir güneş paneliyle de bu telefonları çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Burada voltajı neye göre veriyoruz? Tabii ki pilin üzerindeki voltaj değerine göre burada voltaj ayarlamamız gerekiyor. 3.7 volt telefonunuz bozuldu. Bir şekilde telefona ihtiyacınız var. Böyle bir eski telefonunuz var ama pili çalışmıyor. Bu yöntemi kullanarak telefonunuzu çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımdan artı ve eksiye dikkat ederek kablomuzu lehimliyoruz. Bu kabloyu kapağın kenarından çıkararak istediğiniz kaynaktan çalıştırabilirsiniz. Bağlantılarımızı yaptık ve kapağımızı da kapatabiliriz bu aşamada. Bu şekilde telefonunuzu rahat bir şekilde gündelik hayatta da kullanabilirsiniz. Hiç sorun olmayacaktır. 3.7 volt, 3.8 volt ayarladım ve telefonumuza bağlantısını yapıyoruz. Artı, eksi bağlantılarını yapıyoruz ve telefonumuzu açıyoruz. Telefonumuz açıldı. SIM kart takıp kullanabilirsiniz. İçerisindeki resimleri, fotoğrafları başka bir ortama taşıyabilirsiniz. Gibi çok sayıda işleminizi yapabilirsiniz. Bu telefon şu anda normal pil varmış gibi davranıyor. %100 dolu olarak burada gösteriyor zaten. Şöyle baktığınız zaman buradan anlayabiliyorsunuz. Bu telefonu bu güç kaynağıyla ve herhangi bir güç kaynağıyla 3.7 voltluk bir güç kaynağıyla senelerce kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Bazı modellerde güç kaynağıyla voltaj verdiğiniz zaman birkaç saniye sonra şarj uyarısı verip kapanacaktır. Bu telefon kesinlikle kapanmıyor. Yani buradaki güç kaynağını pil olarak algılıyor. Hazır pillerden bahsetmişken zaman zaman soru da soruyorsunuz canlı yayınlarda. Batarya üzerindeki artı eksinin dışındaki pinler neye işe yarıyor? Bu pil üzerinde de artı eksi ve bir de burada boş bir pin var. Bir ID pini arkadaşlar. Bazı pillerde buradaki pin sayısı 4 veya 4'ten fazla da olabiliyor. Özellikle gelişmiş cihazlarda, laptoplarda, tabletlerde buradaki uç sayısı pilin yapısına göre, cihazın durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu tarz telefon pillerinde genelde 3 adet pin vardır. Biri artı eksi zaten bataryamızın enerji çıkışını sağlar. Diğeri de bazı pillerde bataryanın içerisindeki iç direnci, sıcaklık durumunu ve bataryanın kimlik bilgilerini telefonumuza gönderir. Bazı gelişmiş pillerde bu pin birden fazla görev yapıyor. Batarya içerisine sıcaklık sensörü koyulmuşsa sıcaklık bilgilerini ve pilin kimlik bilgilerini telefonumuza ileten bu pin arkadaşlar. Bu pin tabii ki buradaki eksi pinle birleşerek görevini o şekilde yapıyor. Örneğin elimde General Mobile'e ait bir pil var. Bunun üzerinde tam 4 adet soket var burada. Bu soketlerden ikisi dediğim gibi artı eksi pilin enerji çıkışını sağlıyor. Diğer iki pin ise pilin diğer bilgilerini telefonumuza gönderiyor. Özellikle gelişmiş telefon ve tablet pillerinde buradaki pin sayısının arttığını görebiliyoruz. Kısaca bu konudan da bahsettiğimize göre bu şekilde bir bağlantı yaptınız. Az önce bahsetmiştim zaten. Pil boş diye uyarı verdi ve kapandı. Pilin arkasına bakıyoruz. Eksi pin ile PID pinini direnç modunda ölçüyoruz. Sık sık sorulan sorulardan birisi de telefonumuzun şarj cihazı bozuldu. Herhangi bir güç kaynağından şarj edip kullanabilir miyiz? Geçici olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Artı eksi bağlantılarını yapıyorsunuz ve herhangi bir güç kaynağından, güneş enerji panelinden de olabilir, fark etmez. 2.3 amper 0.11 wattla telefonumuzun bataryası dolmaya başladı. Yani böyle geçici olarak pillerinizi kullanılabilir bir hale getirebilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika şarj etmeniz yeterli olacaktır. 10 dakika üzerinde pile zarar verebilirsiniz. Yani sonuçta dışarıdan taktığımız güç kaynağı kontrolsüz güç kaynağı olduğu için buradaki pilin dolduğunu anlamayacaktır ve pile zarar verecektir. 10 dakika 15 dakika bu şekilde kontrolsüz bir güç kaynağıyla pilinizi tekrardan kullanılabilir bir hale getirmeniz mümkün. Az önce zaten ölçmüştük. 68-70 kalık bir dirençle BID pini ile eksi pinimizi 68 kalık bir dirençle birleştiriyoruz. Direncimizi lehimledik. Telefonumuza voltajı verelim.
Bu durumda bu direnç sayesinde güç kaynağımızı pil olarak algılayacak ve saatlerce, günlerce güç kaynağımızla telefonumuzu kullanabileceğiz. 18650 pille telefon çalıştırabilir miyiz? Tabii ki çalıştırabiliriz. Telefon üzerinden şarj edebiliriz. Çünkü bu pillerde 3.7 volt, bu pillerde 3.7 volt arkadaşlar. Şimdi açalım ve deneyelim. 18650 pille telefonumuz gayet düzgün bir şekilde açıldı. Herhangi bir sorun olmadan çalışıyor. Bu pil buna günlerce idare edecektir arkadaşlar. Görüyorsunuz, kamerasını açtım. Gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Kapağın arkasına yapıştırarak bu şekilde de gündelik hayatta da kullanabilirsiniz. Herhangi bir yerde, iş yerinde, ne bileyim arazide, arsada, bahçede, tarlada böyle atıl durumda bir telefonunuz varsa takıp kullanabilirsiniz. Şarj doluluk yüzdesine bakın. Burada gözüküyor. %100 dolu gözüküyor. Bir de şarjını deneyelim. Gördüğünüz gibi şarj cihazı bağlandı ve şarj ikonumuz da hareketlenmeye başladı arkadaşlar. Yani kendi şarj kablosuyla bu 18650 pili doldurup kullanabilirsiniz. Diyelim ki elinizde buna benzer bir pil var. Tablet pili olabilir. Başka telefondan sökmüş olabilirsiniz. Ne yapıyoruz? BMS devresi üzerinde artı eksiği buluyoruz. Bu arada lehim terim de bitti arkadaşlar. Tam 4 senedir kullanıyorum. Hatta 4,5 sene oldu. İzmir'de 2. Onur'dan almıştım. 200 gramlık bir lehim teli 40 TL'ye almıştım. O zaman bunu satan arkadaş bana demişti ki usta 2 adet al, çok büyük zam gelecek lehim tellerine. Baş ver dedim, yani ne yapalım, gelirse gelsin. Bu şekilde BMS üzerinden artıya eksiye dikkat ederek pilinizi telefonunuza adapte edebilirsiniz. Bağlantımızı yaptık. Telefonumuzu açıyoruz. Hayırlı işler. Yani buna benzer bu yapıda bir pille de telefonunuzu günlerce kullanabilirsiniz. Hatta bununla da şarjı deneyelim, bakalım şarj alacak mı? Evet, bağlandı. Ve şarj ikonu hareketlenmeye başladı. Çift taraflı bantla telefonun arkasına yapıştırıp gündelik hayatta da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu video kısa bir video olur diye yola çıkmıştım ama araya değişik denemeler koyduğumuz için biraz uzun oldu arkadaşlar. İlk defa kanalımıza geliyorsunuzsa bu veya buna benzer çok sayıda videolar var. Gelecekte buna benzer videolar çekmeye devam edeceğim. İşte o videoları izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Geleceği burada gör, benimle keşfedin, her şey mümkün, haydi gel. Teknolojinin ritmi, devreler ve ekranlarla dolu. Kanalımda buluşuyoruz her zaman, yeni bir yolu. Her video bir kod dizisi, her melodi bir sistem. Teknoloji dünyasında ritim durmaz, ilerler.